Trabzonspor-Beşiktaş maçı. Hani bazı maçlar vardır, bittiğinde ne olduğunu anlamak için şöyle bir durup nefes almanız gerekir. Evet. İşte bu tam olarak öyle bir maçtı. 3-3 biten, içinde kırmızı kart olan, inanılmaz bir geri dönüş, kaçan akıl almaz bir pozisyon ve bolca tartışma. Yani tam bir futbol kaosu. Kesinlikle bir kaos. Zaten elimizdeki bütün bu spor programı analizlerini, köşe yazılarını masaya yatırdığımızda da gördüğümüz tam olarak bu. Bu bir maçtan çok daha fazlası. Çok daha fazlası. Adeta bir strateji, psikoloji ve kriz yönetimi dersi gibi. Senin için bu kaynaklardan damıttığımız analizlerle de bu 90 dakikalık filmin en can alıcı sahnelerini, yönetmen hatalarını ve tabii başrol oyuncularını mercek altına alacağız. Bizim görevimiz de bu zaten. Bu futbol fırtınasının ortasında neyin neden olduğunu anlamaya çalışmak. Özellikle de Beşiktaş gibi tecrübeli bir takımın 3-1 öne geçtiği bir maçın nasıl kazanamadığını çözmek. En kritik soru bu. Çünkü bu sorunun cevabı sadece o 90 dakikada değil, kulüplerin bütün bir sezonluk hikayesinde gizli gibi duruyor. Aynen öyle. Bu maç iki takımın da sezonluk röntgenini çeken bir an gibiydi resmen. O zaman başlayalım. Filmin ilk yarısı Beşiktaş'ın yazdığı, yönettiği, oynadığı bir hücum resitaliydi. Resitalden de öteydi bence. Beşiktaş maça öyle bir başladı ki Trabzonspor neye uğradığını şaşırmıştır herhalde. Temi Abraham'ın golüyle perde açıldı, arkasından Černik sahneye çıktı, 2 gol birden attı. Ve skor bir anda 3-1. Bir anda 3-1. Özellikle o hücum üçlüsü yani Abraham, Černik ve El Bilal Toure arasındaki uyum inanılmazdı. Bak uyum kelimesi bile hafif kalabilir. Analizlerde bu durum için telepatik bir bağ gibi ifadeler kullanılıyor. Bu üç oyuncu sanki birbirlerinin bir sonraki adımını önceden biliyor gibiydi. Evet, evet. Pozisyonları yoktu. Sürekli yer değiştiriyorlardı. Biri kanada açılıyor, diğeri forvete geçiyor, öteki derine inip top alıyor. İşte bu serbestlik, bu doğaçlama oyun, Trabzonspor'un o statik savunma anlayışını tamamen felç etti. Özellikle de o ikinci ve üçüncü gollerdeki organizasyonlar derslikti bence. Orkun Kökçü'nün orta sahayı bir otoban gibi geçip topu taşıması var. Tabii. Abraham'ın bir pivot santrfor gibi oynayıp yaptığı servisler var. Černy de bitiriciliğiyle bu mükemmel organizasyonu taçlandırdı. O anlarda Beşiktaş durdurulamaz bir güç gibiydi. Kesinlikle. O ilk 45 dakika Sergen Yalçın'ın ideal oyununun bir yansımasıydı diyebiliriz. Hızlı, akıcı, bol pozisyonlu ve bitirici. Beşiktaş taraftarı muhtemelen arkasına yaslanmış, bu maç bitti artık, farka gideriz diye düşünüyordu. Düşünür tabii. Ama işte futbolu güzel yapan da bu. Senaryonun bir anda tam tersine dönebilmesi. Ve ne dönüş ama. İkinci yarı başladı ve Trabzonspor bambaşka bir kimlikle sahaya çıktı. İstatistikler zaten durumu özetliyor. Maçın son 1 saatlik diliminde Trabzonspor'un topa sahip olma oranı %82. %82, dur bir saniye. Bir de şu var, Trabzonspor bu maçta toplam 30 şut çekmiş. 30 şut mu? Bu bir futbol maçı değil, tek kale bir kuşatma resmen. Beşiktaş kaleden hiç çıkamamış anlaşılan. Peki bu inanılmaz değişimin arkasında ne vardı? Sadece psikolojik bir çöküş mü yoksa taktiksel bir deha mı? Bence ikisi de var ama Fatih Tekke'nin dokunuşları kesinlikle başrolde. Analizlerde Tekke'nin devre arası hamlelerinin maçın kaderini değiştirdiği üstüne basa basa vurgulanıyor. Nedir o hamleler? İlk ve önemli hamlesi, ilk yarıda gerçekten dökülen genç stoper Serdar Saatçı'yı çıkarıp yerine tecrübeli Savici alması. Bu değişiklik Trabzonspor savunmasına bir lider, bir sükunet getirdi. Yani önce arkasını sağma aldı. Tam olarak öyle yaptı. Sonraki adım ise Beşiktaş'ı kendi yarı sahasına hapsetmekti. Trabzonspor ikinci yarıda öyle boğucu bir yüksek pres uygulamaya başladı ki Beşiktaşlı oyuncular topla buluştuğunda kafasını kaldıracak zaman bile bulamadı. Anladım. Özellikle de atak yönünü sürekli Zubkov'un oynadığı kanada yıktılar ve oradan Beşiktaş savunmasını delmeye çalıştılar. Geri dönüş golleri de bu baskının bir sonucu olarak geldi zaten. Biri Ula'ya çarpıp giren şanslı bir toptu, diğeri ise Gökhan Sazdağ'ın inanılmaz hatasıyla gelen beraberlik golüydü. Ama tüm bu kaos, tüm bu Trabzonspor baskısı aslında tek bir andan sonra fitillendi. Maçın o meşhur kırılma anı. El Bilal Toure'nin kırmızı kartı. Beşiktaş 3-1 öndeyken, maç tamamen kontrol altındayken gelen o karar, sadece Beşiktaş'ı 10 kişi bırakmadı, oyunun bütün kimyasını, psikolojisini, momentumunu bir anda Trabzonspor'a hediye etti.
Ve tartışmalar da o anda başladı zaten. Hakem Ali Şansalan'ın bu kararı neredeyse bütün yorumcular tarafından çok ağır ve maçın gidişatına direkt etki eden bir hata olarak yorumlandı. Ağır karar. Pozisyonu tekrar tekrar izleyince Touré'nin ayağının rakibin kramponuna bastığı görülüyor ama o basmada kasıtlı bir ezme, bir şiddet var mı? İşte bu çok tartışmalı. Yorumcuların birleştiği nokta tam da burası. Pozisyonda aşırı bir güç kullanımı veya kötü bir niyet yok. Hatta bazı analizlerde daha da ileri gidilerek hakemin maçı bir şekilde dengelemek için bir fırsat kolladığı ve bu pozisyonu kullandığı iddia ediliyor. Bu ağır bir iddia mı? Ağır bir iddia tabii. Ama bu iddianın temelini oluşturan çok somut bir karşılaştırma var. Maçın başlarındaki Orkun Kökçü'nün faulü. Evet evet, o pozisyonu hatırlıyorum. Orkun'un rakibinin bileğine doğru tabanıyla girdiği bir hareket vardı ve sadece sarı kartla cezalandırılmıştı. İşte tutarsızlık tam burada başlıyor. Birçok uzmana göre Orkun'un o hareketi, Touré'nin hareketinden çok daha tehlikeli ve sakatlamaya yönelikti. Tabanla, direkt bileğe yapılan bir müdahale. Doğru. Şimdi sen bir pozisyonda bu kadar tehlikeli bir harekete sarı kart gösterip, diğerinde daha masum görünen bir basmaya direkt kırmızı kart çıkarırsan, hakemin standartlarının ne kadar değişken olduğunu gösterirsin. Bu da o maçı dengeleme iddialarını güçlendiriyor. Bir de VAR faktörü var. İşin ilginç yanı, o hafta oynanan Başakşehir-Fenerbahçe maçında çok benzer bir pozisyon yaşanıyor. Ve VAR hakemi yine aynı kişi, Alper Çetin. Orada kırmızı kart çıkmıyor. Evet. Bu da haliyle aynı hakem, benzer pozisyon, neden farklı kararlar sorusunu gündeme getiriyor. Hakemin ipin ucunu tamamen kaçırdığı an ise maçın son düdüğüne yakın yaşanıyor. Topun çizgiyi geçmediği, oyunun devam etmesi gereken bir pozisyonda oyunu durduruyor ve sonrasında da hakem atışıyla değil, yanlış bir şekilde taç atışıyla başlatıyor. İnanılmaz. Bu artık o anki baskıyı, o kaos ortamını yönetemediğinin, kontrolü tamamen kaybettiğinin bir kanıtı gibiydi. Tamam, kart hatalı olabilir, hakem maçı yönetememiş olabilir, bunları bir kenara koyalım. Ama 3-1 önde olan ve şampiyonluğa oynayan bir takımın 10 kişi kaldıktan sonra bu kadar çaresiz kalması, bu kadar dağılması sadece o kartla açıklanabilir mi? Sanırım işte burada oklar doğrudan teknik heyete, yani Sergen Yalçın'a dönüyor. Hem de ne dönmek. Analizlerin en sert eleştirileri Sergen Yalçın'ın 10 kişi kaldıktan sonraki maç yönetimine yapılıyor. Nerede hata yaptı peki? İlk ve en temel eleştiri takımın tamamen kabuğuna çekilmesi. Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra topu tutmayı, pas yapmayı değil, sadece topu uzaklaştırmayı düşünen bir takıma dönüştü. Yorumcu Ümit Özat'ın analizlerde geçen o meşhur 10 kişi nasıl oynanır ben öğretirim şeklindeki ironik çıkışı da tam olarak bu acizliği hedef alıyor. Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemlerde bu konuda çok iddialı konuştuğunu hatırlar gibiyim. 10 kişi kalan takım şöyle oynamalı, böyle direnç göstermeli diye. İşte eleştirilerin bir boyutu da bu. Teoriyle pratiğin nasıl farklı olduğunu bu maçta çok net gördük. Yalçın'ın oyuncu tercihleri de bu paniğin bir parçası olarak görülüyor. Mesela takımın kontratağa çıkması gereken anlarda ileride ağır kalan Tammy Abraham'ı oyunda tutması büyük bir stratejik hata. O anlarda sana topu tutup ileride çoğalacak bir oyuncu değil, rakip savunmanın arkasına koşu yapacak Çernahi veya Raşika gibi hızlı bir silah gerekir. Ama Yalçın Abraham'da ısrar etti. Bir de o savunmadaki garip değişiklikler var. Emirhan'ı stopere çekmek, normalde stoper olan Şalo'yu alıp sol beke koymak. Bu hamleler için macera aramak tabiri kullanılıyor. Zaten dökülen bir savunmayla daha fazla oynamanın bir mantığı var mıydı? Hiçbir mantığı yoktu. Ama sanırım en kritik, en affedilmez hata 74. dakikada geldi. Ne oldu 74'te? Takımın sahadaki beyni, topu ayağında tutup takımı rahatlatan tek oyuncu olan Orkun Kökçü'yü oyundan alması. O andan sonra Beşiktaş'ın orta sahası diye bir şey kalmadı. Trabzonspor baskısı daha da arttı. Peki neden böyle bir hamle yapmış olabilir? Yorgunluk mu yoksa taktiksel bir düşünce mi vardı arkasında? Analizlerde bunun tamamen bir panik hamlesi olduğu söyleniyor. Eğer orta sahayı güçlendirmek istiyorsan Demir Ege'yi daha erken oyuna alıp Orkun'la birlikte oynatırsın. Bu sayede hem topa daha fazla sahip olur hem de Trabzonspor'un baskısını bir nebze olsun kırabilirdin. Ama Orkun'u çıkarmak adeta buyurun gelin daha çok üstümüze demek gibiydi.
Ve tüm bu hatalar zincirinin sonunda o meşhur pozisyon yaşandı. Maç 3-2, Beşiktaş bir şekilde kontratağa çıkıyor ve Jurasek kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Yanında bomboş durumda Abraham var. Pas verse maç 4-2 olacak ve bitecek ama O vurmayı tercih ediyor ve topu dışarı atıyor. O an bütün bir çöküşün özeti gibiydi. kesinlikle bir özet. O pozisyon sadece bireysel bir bencillik ya da hata değil. O an takımın zihinsel olarak ne kadar bittiğinin, panik halinde olduğunun ve doğru karar verme mekanizmasının tamamen çöktüğünün bir kanıtı. Jurasek'in o an yanındaki arkadaşını görememesi aslında takımın o baskı altında birbirinden ne kadar koptuğunun bir simgesiydi. Sağlıklı düşünen bir takımda o top %100 pas olurdu. Peki biraz da genel resme bakalım. Bu maç bize takımların DNA'sı hakkında neler söyledi? Beşiktaş'ta Çerni'ye 2 gol atarak parladı, Trabzonspor'da Zıpkov sürekli tehlike yarattı. Ama bireysel performansların ötesinde takımların temel sorunları ve güçleri de ortaya çıktı sanki. Hem de çok net bir şekilde. Beşiktaş için en acı gerçek şu: bu takımın savunması şampiyonluk seviyesinin çok uzağında. Bu hep konuşuluyor zaten. Evet, Gökhan Sazdağ'ın yaptığı hata affedilir gibi değil. Emirhan'ın yetersizliği ortada. Analizlerde çok radikal bir öneri bile var. Bu savunma komple yenilenmeli. Gerekirse Norveç, Danimarka gibi İskandinav liglerine gidip o liglerin en güvenilir, ne yaptığını bilen, temel doğruları olan iki stoperini paket halinde almalısın. Vay be! Çünkü Beşiktaş'ın savunma problemi bireysel değil, artık sistemsel bir çürümüşlüğe işaret ediyor. Trabzonspor tarafındaysa tam tersi bir tablo var. Belki kadro kalitesi Beşiktaş kadar parlak değil ama sahada inanılmaz bir ruh, bir savaşma azmi vardı. Fatih Tekke'nin o genç takıma aşıladığı aidiyet duygusu her hallerinden belliydi. Ve Trabzonspor'un asıl gücü de burada ortaya çıkıyor. Fatih Tekke'nin takıma gelişi, kaynaklardaki çok güzel bir benzetmeyle adeta bir eve giren sevgiye benzetiliyor. Sevgiye mi? Evet, o sevgiyi nasıl bereketi, huzuru ve başarıyı getirirse, Tekke de takıma aidiyeti ve onunla birlikte iyi sonuçları getirdi. Bu ruh, Beşiktaş'ın o paramparça olmuş savunmasının karşısındaki en büyük silahtı. Ancak burada da ince bir detay var. Kulüp başkanının sezon başında koyduğu şampiyonluk hedefi. Evet, bu hedefin Fatih Tekke üzerinde bir baskı yarattığı konuşuluyordu. Tekke daha gerçekçi bir şekilde hedefi ilk 4 olarak belirlemişti. Aynen. Bu durum yönetimle teknik heyet arasında bir vizyon farkı olduğunu gösteriyor. Tekke'nin yarattığı bu pozitif havayı ve gerçekçi yapıyı, yönetimin popülist söylemlerle baltalama riski her zaman var. Bu dengeyi korumak, Trabzonspor'un sezonun geri kalanındaki en büyük sınavı olacak. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Bu unutulmaz derbi, hafızalara tartışmalı bir hakem kararı, bir teknik direktörün kriz anındaki çaresizliği, bir takımın asla pes etmeyen ruhu ve diğerinin bir türlü çözemediği o kanserleşmiş savunma sorunlarıyla kazındı. Kapanışı da yine o en çok tartışılan isme, Sergen Yalçın'a bağlayarak yapalım o zaman. Yorumculuk koltuğunda otururken teoride her şeyi en iyi şekilde analiz edip 10 kişi kalan takım asla böyle oynamaz, topu tutacaksın, oyunu soğutacaksın gibi keskin ve iddialı reçeteler sunuyordu. Evet. Ama iş pratiğe, o ateşten koltuğa oturmaya gelince kendi yazdığı reçetelerin hiçbirini uygulayamadı. Bu durum insana ister istemez şunu sorduruyor: bir teknik direktörün yorumculuk yaparken sahip olduğu o net ve soğukkanlı bakış açısı, saha kenarının o inanılmaz stresi ve baskısı altında tamamen buharlaşıp kayboluyor mu? Yoksa o baskı aslında kişinin içinde zaten var olan zaafları, panik anındaki yetersizlikleri mi sadece gün yüzüne çıkarıyor? Teoriyle pratiğin bu kadar zıt düştüğü anları izlemek, futbolun sadece ayaklarla değil, ne kadar çok beyinle ve yürekle oynandığını bize bir kez daha hatırlatıyor.